Arkadaşlar görüyorsunuz, bunlar benim yıllardır giydiğim terliklerim, ayakkabılarım. Benim terlik ayakkabı mezarlığıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bunları yıllardır giyiyorum ve ne yıkadım ne sildim. Eğer bunları makineye atarsam ve makinede yıkanırsa benim için inanılmaz bir kolaylık, rahatlık olacak. Çok rahat edeceğim. Işıl ışıl parlayan terliklerle, ayakkabılarla gezeceğim. Gördüğünüz gibi hepsi sapasağlam, atmaya, ziyan etmeye gerek yok. Sadece bir temizlense pırıl pırıl, ışıl ışıl parlayacak. Şimdi görelim bakalım bunda başarılı olabilecek miyiz? Sonuçlar ne olacak? Ayakkabılarımızı, terliklerimizi parçalamadan, dağıtmadan sapasağlam bir şekilde kurtarabilecek miyiz? Çıkarabilecek miyiz? Hadi bu maceraya birlikte başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar, ayakkabılarımızı, terliklerimizi makinede yıkarken dövme sırasında çok fazla etrafa fırlayıp çarpmasın diye, bir arada toplu dursun diye bir fileye koymamız lazımmış bunları. File olmazsa yastık kılıfı da olur dediler. Ben bir tane file bulmak istedim. Elimde file olmadığı için böyle bir yastık kılıfını gözden çıkardım. Çok güzel, burada fermuarı da var. Böyle terlikleri, spor ayakkabıları bunun içine koyup rahatlıkla yıkayabilirim. Bunu artık ben böyle ayakkabı yıkama torbası olarak kullanacağım. Şimdi ilk denemem olduğu için yastık kılıfının içine 4 tane terlik koydum. Bir deneyeceğim, bakalım nasıl olur. Riske atmayalım. Bakın, içinde terlikler. Şimdi fermuarını kapatacağım. Yastık kılıfının fermuarını kapatıyorum. Bu yastık kılıfı da çok iyi oldu. Şimdi arkadaşlar, terliklerimiz ya da ayakkabılarımız yıkanırken çok fazla yıkanma sırasında çok fazla çarpmasın diye, etrafa dağılmasın, zarar görmesin diye gözden çıkaracağımız bir çamaşırları da atıyoruz içine. Bunlar kot pantolonlar olabilir. Benim eşimin iş kıyafetleri vardı, onları attım. Şimdi bunu da böyle atıyorum terliklerimin içine ki çok fazla etrafa çarpmasın diye, zarar görmesin diye. Yıkadıktan sonra içinde bırakacağım yine çamaşırları. Birkaç terlik, spor ayakkabı daha yıkayacağım. Çamaşır birkaç kere yıkansın içinde. İçindeki çamaşır birkaç tur yıkanacak böylelikle ve ayakkabılarımızı, terliklerimizi koruyacak. Genelde arkadaşlar spor ayakkabılarını, ev terliklerini 30 derecede yıkıyorlar. 30 derecede yıkadığımızda bakın 2 saatte yıkıyor, ama ben bunu makinemin elde yıkama fonksiyonu var. Elde yıkama fonksiyonuna getiriyorum. 49 dakikada yıkıyor. Şimdi makineme sadece sıvı deterjan koyacağım haznesine ve çalıştıracağım. Yumuşatıcı koymuyoruz. Gördüğünüz gibi sıvı deterjanı koydum. Makineyi çalıştıracağım. Sonuçları birlikte göreceğiz. Bakalım terlikler nasıl çıkacak. Vallahi tertemiz terlikler ve ayakkabılar için çok heyecanlıyım. İnşallah temizlenir. Eğer temizlenirse çok işimi görecek, çok kolaylık sağlayacak bana. Bakın yaramaz ne yapıyor? Terliklerimizi nasıl yıkıyor? Böyle uzun süre duruyor elde yıkama modunda. Arada bir hafifçe çeviriyor. İyi, terliklerin yapışkanları da açılmaz böylelikle. Böyle çok yavaş çeviriyor gördüğünüz gibi. Nazikçe, narince. Tabii böyle çevirirse, böyle yıkarsa da hiç bantları falan açılmaz, dikişleri dağılmaz diye tahmin ediyorum. Bakalım, göreceğiz. Ve de çok işimi kolaylaştıracak. Elimde bir sürü terliği, ayakkabı yıkamakla uğraşmayacağım. Arkadaşlar, benim gibi ayakkabılarınız, terlikleriniz çok biriktiyse hepsini bir anda yıkamayın. Ziyan etmeyin. Böyle kirli pantolonlarla falan attıkça ara ara yıkayın, aralarına atın. Açalım bakalım ne durumda terliklerimiz. Terliklerimiz içinden sağlam çıkacak mı? Evet, çok heyecanlıyım. Terliklerle nasıl karşılaşacağım acaba? Bakalım. Terliklerin hepsi sağlam ama biraz kumlu kalmış. Zaten çok kirliydi. Ben bunları bir de 30 derecede yıkamaya bakayım. Şimdi içine bu terlikleri, ayakkabıları koyacağım. Bu sefer 30 derecede yıkayacağım. Elde yıkama bölümünde yıkamayacağım. Ağzını da, torbanın biraz yarım açık bırakacağım ki kum, toprak ağzından aksın.
Bakalım bu sefer nasıl olacak. Herkes yıkıyormuş, biz de yıkayalım bakalım. Şimdi torbama koyuyorum. Valla bu terlik ayakkabıyı makinede yıkama işi çok büyük kolaylık. Şöyle ağzımda yarım açayım ki fil olsaydı belki daha rahat temizlenecekti ama böyle sık kılıf olduğu için ağzını açmak daha iyi. Yine içinde kıyafetler var. Makinenin etrafına çarpıp makinenin duvarına çok sert çarpıp terliklerimiz, ayakkabılarımız dağılmasın diye içine biraz da çamaşır koyuyoruz. Kapatıyorum. Bu sefer pamukluda 30 dereceye ayarlıyorum. 30 derecede çalıştıracağım. Makineyi aç. Bakalım terliklerimiz ne durumda? Nasıl yıkanmış? Gayet güzel yıkanmış vallahi, pırıl pırıl olmuş. Hiçbir zarar görmüyor. Hiçbir şekilde zarar da görmemiş. Sapasağlam, tertemiz. 30 derecede yıkamak idealmiş o zaman demek ki. Bakın. Hepsi tertemiz. Zarar da görmüyor. Denemiş oldum. Bir daha bak ayakkabım da mis gibi olmuş. Hiç açılmamış. Açılma yok. Tertemiz. Beyaz terlik de kar gibi olmuş. Şimdi ben bunları balkonda kurutacağım. Şimdi terliklerimi, ayakkabılarımı balkonda kurutacağım. Artık bundan sonra sık sık yıkarım. Bundan sonra ara ara zaman zaman yıkarım böyle. Çok kolay bir şekilde temizlenir ayakkabılarım. Videonun altına değerli yorumlarınızı yazın. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olun. Görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.